Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yakadan başlama robalı bir bebek yeleği çalışacağız. Kullanacağım ip, bebe yünü, 100 gram 250 metre uzunluğu olan anti-piring özelliği olan bebe yünlerinden. İpime uygun kullanacağım şiş misinalı 3,5 numara. Düğmelerimiz ve ayraçlarımız. Kullanacağımız malzemelerimiz bunlar. Bunlarla harika bir yelek başlayacağız. Umarım siz de beğenir, benimle yaparsınız. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi çıkartarak başlayalım. Bakın şu şekilde birinci ilmeğimi aldım. Daha sonra şöyle ilmeklerimi çıkartıyorum. Şişimize 79 ilmek alacağız. 79 ilmekle yeleğimizin yakasını başlayacağız. Şöyle ilmeklerimizi tamamlayalım. İlmeklerimi tamamlayıp geliyorum. 79 ilmeğimi çıkardım şöyle. Şimdi haroşa lastik öreceğiz. Biraz şöyle öne getireyim. Ben ilmeklerimi biraz sıkı çıkartıyorum. Yakanın esnememesi için. Şöyle çok geniş olursa daha sonra yakada açılma oluyor. Çirkin duruyor o da. Kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için ördüm. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Şimdi örgümüzün arka yüzündeyiz ama birinci sıradayız. Bütün ilmeklerimi düz örerek devam ediyorum. Ben haroşalarımı düz örerek yapıyorum. Ters örerek de yapabilirsiniz. Sonuç aynı olacaktır. Yani fark etmez. Düz örerek devam ediyorum. İkinci sırada yine düz örerek devam ediyoruz. Şöyle ilk ilmeğimi örmeden aldım. Daha sonra yine bütün ilmeklerimi düz örerek devam ediyorum. 8 sıra bu şekilde yapalım. Şöyle 4 diş haroşamız oluşacak. Bakın bir dişi oluştu. Bunun gibi 4 tane oluşana kadar yakamızı düz örerek devam edelim. Yani düz örerek dediğim ama isterseniz ters de örebilirsiniz. Sizin eliniz nasıl alışıksa haroşa yapmaya o şekilde yapabilirsiniz. Ben düz örerek yapıyorum. Bakın arka yüzünde de bir diş oluştu, ön yüzünde de. Bunu 4 diş haroşaya tamamlayalım, gelelim. Yaka lastiğimi tamamladım. Şöyle 4 diş haroşa lastik hazırladım. 1, 2, 3, 4. Ayraçlarla da şöyle artırma yerlerimi belirledim. Şimdi onları göstereyim kaç ilmekle olduğunu. 15 ilmek ön için ayırdım. 1 ilmek artırma ilmeğim. Kol için 11 ilmek. Daha sonra tekrar 1 ilmek artırma ilmeğim. 23 ilmek arka için. 1 ilmek artırma ilmeğim. 11 ilmek diğer kol için. Tekrar 1 ilmek artırma ilmeğim. Ön için 15 ilmek. Bu şekilde şöyle ayarladım yakadan sonra. Şimdi örgümüzün ön yüzündeyiz. Şöyle artırmalarımızı ve ilik açmayı yapacağız bu sırada. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 6 ilmek burada ön patı bırakıyorum. Yine onu haroşa lastik olarak yapacağım için düz ördüm. Devamında kalan 9 ilmeği de yine düz örüyorum. Şu artırma ilmeğime gelene kadar. Yani toplamda 15 ilmek düz örelim. Geldik burada
ayraç olan yere ayracımı çıkardım. Burada bir ilmek artırma yaptım. Bakın buradaki sıradaki ilmeğimi de düz ördüm. Şöyle bunu da çıkarıyorum. Daha sonra tekrar bir artırma yaptım. Burası bizim artırma ilmeğimiz. Daha sonra 11 ilmek yine düz örüyorum. Kol ilmeklerim bunlar. 11 ilmek düz örerek devam edelim. Burada iliğimizi açmadık. Sıra sonunda açacağım. Evet. Buradaki ilmeklerimi de düz olarak ördüm. Geldim yine buradaki ayraç taktığım artırma yapacağım ilmeğe. Önce bir artırma yaptım. Daha sonra bu ilmeğimi düz ördüm. Tekrar bir artırma yaptım. Buradaki ilmeğimin sağında ve solunda artırmalarımızı yaptık. Tekrar ayracımı çıkardım. Ve arka bedende olan 23 ilmeğimizi yine düz örerek devam ediyoruz. Bir sonraki artırma ilmeğimize gelene kadar yani ilmeklerimizi düz örerek devam edelim. Örgümüzün ön yüzündeyiz şu anda. Yani ilk kez yelek yapacaklar için de çok detaylı anlatmaya çalışıyorum. Tabii ki örgü bilenler için bu biraz sıkıcı olabilir ama aramızda örgüyü tam iyi bilmeyen arkadaşlarımız var. Onlar için detaylı anlatmaya çalışıyorum. Evet, geldik bir sonraki ayracımıza. Ayracımı çıkardım. Önce bir artırma yaptım. Bakın sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Daha sonra tekrar bir artırma yaptım. İlmeğimin sağında ve solunda birer artırma yapmış olduk burada. Diğer ayraca kadar düz örelim. Bu bizim ilk artırmamız. Evet. Ayracımı çıkardım. Bakın sıradaki ilmeğimin önce bir artırma, daha sonra bir ilmek düz, daha sonra tekrar bir artırma yapıyoruz. Ve buradaki ilmeklerimi düz örüyorum. 6 ilmek ön patımıza kadar şöyle 9 ilmek düz ördüm. Buradaki artırmadan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 ilmek düzden sonra geldim buradaki şöyle şeyleri toplayalım. Patımıza. Bu pata gelince önce bir artırma yapıyorum. Pardon yani ilik açacağız burada. İlk iliğimizi burada açacağız. Bir ilmek düz ördüm. 6 ilmek patımız var. Bir ilmek düz ördüm. Sıradaki 2 ilmeğimin ikisini bir düz örerek kestim ve bir artırma yaptım. Bakın şu 6 ilmek patımızda önce bir düz, daha sonra 2 ilmeği keserek daha sonra bir artırma yapıyoruz ve daha sonra yine 2 düz ilmek, bir de kenar ilmeğimi düz örerek sıramı tamamladım. Arka yüzüne geçtik. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 6 ilmek düz örüyorum. Ben buradaki ön patımı haroşa yaptığım için haroşalarımı da düz örüyorum ben. Evet, 6 ilmek düz ördüm. Daha sonraki bütün ilmeklerimi diğer taraftaki patıma gelene kadar ters örüyorum.
Şuradaki artırmaları da göstereyim. Bunları da ters örüyorum. Şöyle ters örerek devam edelim. Şu en son 6 ilmek pata gelene kadar ters örerek devam edelim. Buraya kadar ilmeklerimi ters ördüm. 6 ilmek kalana kadar yani. 6 ilmeğimi de düz örüyorum. Haroşa patım olacak. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Şimdi örgümüzün ön yüzüne geçtik. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine burada 6 ilmek düz patımız için şöyle ilmeğimi kaydırdım. 6 ilmek düz örüyorum. Kenar ilmeği dahil. Evet, 6 ilmeğimi bu şekilde yaptım. Daha sonra öndeki ilmeklerimi de düz örerek devam ediyorum. Artırma yaptığım ilmeğe gelene kadar. Şimdi ikinci artırmamızı yapacağız. Bu ikinci artırma ilmeğime geldim. Bakın buraya kadar. Bu artırma yaptığım ilmeklerim. Şimdi burada bir artırma yapıyorum. Daha sonra ortada 3 ilmek düz örüyorum. Bir öncekinde bir ilmek örmüştük. Şimdi ikinci artırmamızda 3 düz ilmek örüyoruz. Tekrar bir artırma yaptım. Koldaki ilmeklerime geçtim. İkinci artırmalarımızı da bu şekilde yapalım. Şimdi bu tarafını da göstereyim size. Evet, koldaki ilmeklerimi tamamladım. Geldim buradaki artırma yaptığımız ilmeğe. Önce bir artırma, daha sonra 3 ilmek düz. 3 ilmek düzden sonra tekrar bir artırma. Ve diğer ilmeklerime geçiyorum. Arka beden ilmeklerime geçtim. Evet. Sıra sonuna kadar böyle yapalım. Artırmalarımız anlaşılır oldu herhalde. Bakın bir artırma yaptım. Ortadaki 3 düz ilmeğimi düz olarak ördüm. Tekrar bir artırma yaptım. Böyle devam edelim. Arka yüzüne de geçince yine ters örüyoruz. Ön patlar hariç ortadaki ilmeklerimizin tamamını ters örelim. Ön patlarımı düz örüyorum. 6 ilmek ön patını arka yüzde düz öreceğim. Şimdi tekrar örgümüzün ön yüzündeyiz. Üçüncü artırmamızı yapacağız. Bakın şöyle bir V oluştu burada. Üçüncü artırmayı da gösterelim size. Örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Zaten burada 6 ilmek ön patım için haroşa yapıyorum. Düz örüyorum zaten. Ben şu haroşalarımı düz örüyorum. Arka yüzünde de ön yüzünde de. Diğer ilmeklerimi de burada artırma yapacağım yere kadar düz örüyorum. Kenar patından sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Geldim buraya. 9, 10, 11. Kenar patından sonra şu 6 ilmekten sonra 11 ilmek düz ördüm. Bakın burada birinci artırmayı nasıl yaptıysak aynısını yapacağım. Arada bir düz ilmeğimiz var. Önce bir artırma, daha sonra bir düz ilmek, daha sonra tekrar bir artırma. Birinci artırma gibi üçüncü artırmamızı yapıyoruz. Yani artırmalarımız hep bu 1 ve 2 gibi olacak. Önce bakın burada birinci artırma yaptığımız gibi, daha sonra ikinci artırma gibi ortada 3 düzümüz oluşacak. Böyle V'ler oluşarak artırmalarımızı tamamlayacağız. Şu diğerinde de göstereyim hemen size. Birinci artırmada yaptığımız gibi o bir ilmeğe gelene kadar düz olarak örelim.
Evet, bu 2 ilmeğimi de düz ördüm. Bakın burada ilk artırmada yaptığım ilmeğim. Önce bir artırma, daha sonra bir düz, daha sonra tekrar bir artırma. Ve yine ilmeklerimizi düz örerek devam edelim. Bir ve ikinci artırmaların tekrarını böyle yaparak şu dilimlerden şöyle 9 tane olana kadar devam edelim. Umarım anlaşılmıştır. Şöyle bir de ikinci iliği açarken göstereceğim. Bakın, iliği açtıktan sonra burada 1 2 diş haroşam oluştu. Bunu 12 diş olana kadar devam edeceğim. 12. diş olunca tekrar iliğimizi açacağız. Şimdi yine örgümüzün ön yüzündeyiz. 4. artırmamızı yapacağız. Bakın şu ikinci artırmada nasıl yaptıysak 4. artırmamız da aynısı olacak. Yani 1 ve 2'nin tekrarını yapmış oluyoruz artırmalarda. Kenar ilmeğinden sonra artırma yapacağım ilmeklere kadar ilmeklerimi düz örüyorum. 4. artırmayı da göstermek istedim. Daha iyi anlaşılır olsun diye. Burada amaç zaten yeni öğrenenler için detaylı anlatmak. Örgü bilenler biliyor zaten. Evet. Bakın burada bir. Evet. Sonki yaptığım bakın ajur artırmam buydu. Ondan önce bir artırma yapıyorum. Bakın şuradaki ilmeğime. Ortada 3 tane düz örüyoruz şimdi. Şu orta ilmeğimiz sabit. Bakın bunu. Bu ortada bir sağında bir solunda toplamda 3 ilmek düz ördüm. Artırma yaptıktan sonra tekrar bir artırma yapıyorum. Diğer ilmeklerimi de düz örerek devam ediyorum. Şöyle V'lerimiz oluştu, yani şöyle artırma yaparken. Bunun gibi 9 veya 10 tane yapacağız. Yeleğimizin büyüklüğüne göre onu ayarlayacağız. Ben böyle devam edeceğim. Ondan sonra ikinci ilik açımına geldiğinde size onu da göstereceğim. Evet, bakın şöyle burada artırmalarımızda 1 2 3 4 5 6 dilim oluştu. Yani 12 artırma yapmış olduk. Şimdi 7. dilimi beraber başlayalım. Her dilimimiz 2 artırmadan oluşuyor. Şöyle 2 4 6 8 10 12. Yani 13. artırmamız 7. dilimi başlıyoruz. Bunu da beraber yapalım. Daha sonra ikinci düğme iliğini beraber açalım. Ortadaki bakın artırma ilmeğime geldim. Burada ikiliyi tamamlamıştım. Şimdi tekrar birinciden başlıyorum. Bir artırma yaptım. Daha sonra bir ilmek düz ördüm. Bir ilmek tekrar artırma yaptım burada. Daha sonra bütün ilmeklerimi düz örerek devam ediyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz örelim. Yani ön patımıza kadar ilik açacağız orada. Bütün ilmeklerimi düz örerek devam ediyorum. Evet. Şimdi 6 ilmek ön patına geldim. Ön patımda önce bir ilmek düz ördüm. Daha sonra sıradaki 2 ilmeğimin ikisini bir sola doğru kestim. Daha sonra bir artırma yaptım. 2 ilmek düz ördüm. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. 2 düğme iliği arasında 12 haroşa olacak. Bakın şöyle kenar patta 2 4 6 8 10 12. 12 sıra haroşamız oluştuktan sonra tekrar 3. düğme iliğini açacağız.
Örgümüzü arka yüzünde de ters örerek, yani ön patımızı düz örüyorum. Haroşalarımı düz, diğer ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. Şu artırmamız 10 dilim oluşana kadar devam edelim. Şimdi 7. dilimi başlamıştık. 10 tane bu şekilde olana kadar devam edelim. Robayı tamamladık. Bakın şöyle çok güzel bir robamız oluştu. Şöyle 10 dilim artırma yaptık burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 dilim şöyle ikili ikili bakın artırmalar. Bunu tamamladıktan sonra şimdi kol ayrımına geçeceğiz. Şöyle bir görüntümüz var. Evet, şimdi ön bedendeyim. Ön bedende kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlik açmayı da unutmayın arkadaşlar burada. 12 haroşa ilmeğiniz oluştuktan sonra, yani sıranız, düğme iliğini açmayı unutmayın. Her düğme iliğin arası 12 haroşa sırası olacak şöyle. 6 ilmek burada kenar patım, kenar ilmeği ile beraber. Bunları düz olarak ördüm. Daha sonra ön bedendeki ilmeklerimi düz örüyorum. Kol ayrımına geçeceğiz. Artırma ilmeğimden itibaren kol kesimini yapacağım. Evet, düz örerek devam ediyoruz. Ayraçlarımla belirledim ben yerlerini. Oraya kadar düz örerek devam edelim. Şu artırma ilmeğimiz. Bunu ön bedene dahil ediyorum. Burada ön bedene dahil ediyorum. Diğer taraftakini de kola dahil edeceğim. Şimdi burada ayraçımız. Bunu diğer şişime alıyorum. Buradan itibaren diğer şu artırma ilmeğime kadar düz örerek devam ediyorum. Çünkü haroşa öreceğiz. Haroşalarımızı düz örerek yaptığımız için düz örerek devam ediyorum. Burada 52 ilmeğim var. Kol için 52 ilmek elde ettik. Şu diğer ayrıma kadar, yani artırma ilmeğime kadar düz örüyorum. Orada dönerek arka yüzünde yine düz örerek haroşalarımızı tamamlayalım. Evet, ben şöyle sıramı tamamlayayım şuradaki ilmeğime kadar. Buradaki bakın şuradan başlayarak 52 ilmek buradaki şu artırma ilmeğime kadar geldim. Yani bu dahil 52 ilmek. Bunu da kola dahil ediyorum. Şu şekilde ördüm. Şu artırma yaptığım ilmeğimiz. Bunu çıkartabilirim artık. Şimdi arka yüzüne geçiyoruz. 4 diş haroşa yapacağım kolda. Daha sonra keseceğiz. Şu şekilde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Daha sonra bütün ilmeklerimi düz örerek devam ediyorum. Şöyle. Bakın bir diş haroşamız oluşmaya başladı. Bunu 4 dişe tamamlayınca kesme işlemi yapacağız. Şöyle yavaş yavaş örelim. Zaten burada ayraçımız vardı.
Buraya kadar düz örüp tekrar dönüp diğer tarafta yine düz. Yani 4 diş haroşa lastiğimiz oluşana kadar bu şekilde devam edelim. 4 sıra haroşayı tamamladım. Şöyle 52 ilmek olan kol ilmeklerimizi 4 sıra haroşayı tamamladıktan sonra şimdi kesme işlemi yapacağız. Bakın şöyle 2 ilmeğimin ikisini bir aldım. Şöyle düz ördüm. Tek ilmek çıkardım. Tekrar bunu sol şişime taktım, çıkardığım ilmeği bir sonrakini de alarak kestim yine. Yine taktım, sol şişime çıkardığım ilmeği ikisini bir alarak kestim. Koldaki ilmeklerimizin tamamını bu şekilde kesiyoruz. Bakın şöyle böyle bir görüntümüz olacak. 2 ilmeğin ikisini bir alarak düz örüyoruz. Tek ilmek çıkartıyoruz. Çıkardığımız ilmeği tekrar şişimize takarak bir sonrakini de alalım ve yine tek ilmek çıkartalım örerek. 2 ilmeğin ikisini bir aldım. Düz örerek kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. Tekrar çıkardığım ilmeği sol şişime taktım ve bir sonrakini de alarak yine düz ördüm ve yine tek ilmek çıkardım. Bu işlemleri böyle tekrarlayarak son şuradaki ilmeğimize kadar devam edelim. İlmeklerimi tamamladım. Keserek bakın şöyle 52 ilmek kola ayırdığımız ilmeği kestik sıra sonuna kadar. Şimdi örgümüzün ön yüzünde bize bakıyor. Bakın şöyle şu kenarları birleştireceğiz. Ön yüzü bize bakıyor. Şöyle katlayacağız. Bakın şura dış kenar. Yani örgümüzün arka yüzü diyelim. Tığdan burayı kapatacağım. Şöyle yakınlaştırayım. Buradan girerek bakın bu parçamdan şöyle girerek diğer taraftan bu ilmeğimi aldım ve şöyle bir sık iğne yaptım. Daha sonra bir zincir çektim. Bir sonrakine geçtim. Bir sonraki ilmekleri alıyorum. Şöyle karşılıklı olacak. Karşıdakini de alarak bir sonrakini aldım. Yine içinden geçirdim ve bir sık iğne yaptım. Bir zincir çektim. Bir alttaki ilmeklere geçtim. Şöyle tam karşılıklı alarak yapalım. Bunları sık iğne yaparak şöyle devam ediyoruz. Aşağıya kadar böyle birleştireceğiz. Şöyle bakın ikisini bir alıyorum. Karşılıklı olacak. Sık iğne yaptım. Bir zincir çektim. Sonuna kadar şöyle ikili ikili alarak tamamlayalım. Burada zincir çekmeden bir tane daha yapıyorum. Şu ikisini aldım. Evet. Burada bir ilmeğim kaldı. Bakın şöyle tamamladım. Şöyle göstereyim. Yani bu dikiş yerine geçti. Tığla dikiş işlemi yaptık. İğne kullanmadan, ipimizi kırmadan bu şekilde kolumuzu da birleştirmiş olduk. Kalan ilmeğimi, bir ilmeğim arttı burada. Bunu arka bedene dahil ediyorum şöyle. Bakın arka bedene geçirdim. Arka bedene dahil olacak bu. Arka bedendeki ilmeklerimizi de düz örerek devam ediyoruz. Diğer kola geçeceğiz. Diğer kolda da aynı işlemleri yapacağız. Şöyle kolu da çevireyim göstereyim. Evet bakın kolumuz böyle oldu arkadaşlar. Şöyle.
Şuradaki ayracıma kadar yine düz örerek geleceğim. Buradaki kol ilmeklerimi şunlar şöyle ayırdım ayraçlarla. 52 ilmek. Buradaki kolda yine 4 sıra haroşa lastik öreceğiz. Daha sonra diğer kolda yaptığımız gibi kesme işlemi ve birleştirme işlemi yapacağız. Yine buradaki ilmeklerimizi düz örerek devam edeceğiz. Arka yüzünde de ters öreceğiz ilmeklerimizi. Kenar patlarımızı düz örmeyi unutmayalım. Daha sonra model kuracağız arkadaşlar. Bunları tamamladıktan sonra gelelim. Diğer kolu da tamamladım. Bakın onu da şu aynı şekilde şu beraber yaptığımız gibi bunu da kestim, birleştirdim ve ön ilmeklerimi de düz örerek tamamladım. Şimdi arka yüzündeyiz. Daha önce şeyi göstereyim önce de şöyle. İlmeklerimiz tamamen şöyle bedende oluşan ilmeklerimiz yani 137 ilmek. Şöyle gösterirsem toplamda 137 ilmeğimiz var şu anda şişimizde. Bunun 12 ilmeği patlarımız. 12'yi çıkarınca model kuracağımız kısım 125 ilmek kaldı. 125 ilmekten modeli kuracağız. Ama modelimiz 3 ve 3'ün katlarından oluşmakta. Onun için bir ilmek eksiğimiz var. Bir ilmeği de arka sırayı yaparken koltuk altında artırma yapacağım. Onu da size hemen göstereyim. Şimdi örgümüzün arka yüzündeyiz. Kolları birleştirdikten sonra ön yüzünü tamamladık. Arka yüzüne geçtik. Ön patımı düz örüyorum. 6 ilmek. Evet şöyle 6 ilmeğimi düz ördüm. Ön patımı yapmış oldum. Daha sonra diğer ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. Koltuk altına gelince orada bir ilmek gizli artırma yapacağız. Modelimizi kurmak için bir tane ilmeği artıracağız. O zaman 126 ilmeğimiz olacak. Toplamda model kurulacak bölümde. 12 de kenar patımız. Yani toplamda 138 ilmeğimiz olacak. Bu bir artırmayı yaptıktan sonra. Evet, koltuk altına geldim. Şöyle ortalarda bir yerde hemen artırmamızı yapalım. Şurada bir artırma yapıyorum hemen. Gizli artırma. Şöyle ipimi parmağıma doladım. Şu şekilde şöyle geçirdim. Bir ilmek burada artırma yaptık. Daha sonra diğer ilmeklerimi de ters örerek devam ediyorum. 6 ilmek kalana kadar ters örüyoruz. Diğer 6 ilmeğimizi düz öreceğiz. Çünkü haroşalarımı düz örerek yaptığım için. Evet, sıramızı tamamlayalım. Ön yüze geçince modelimizi kurmaya başlayalım. Evet, artırmamızı da yaptık. Arka yüzünde sıramızı tamamladık. Şu anda toplamda şöyle şişimizde kenar patlar da dahil ilmek sayımız 138. Toplamda şişimde 138 ilmeğim var. Bunun 126'sıyla model kuracağım. Ön patlar hariç bunları çıkardıktan sonra 126 ilmekle modelimizi kuracağız. Şimdi hemen başlayalım model kurumuna. Modelin birinci sıra ön yüzündeyim. Şöyle. Birinci sıra ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 5 ilmek daha düz ördüm. Toplamda 6 ilmek kenar patımız. Kenar patından sonra şu düz
olan örgüme geldim. Modelimi burada kurmaya başlıyorum. Örgümüzün ön yüzündeyiz. Kenar patından sonra 3 ilmek düz örelim. 3 ilmek düz, 3 ilmek ters. 3 düz, 3 ters. Birinci sıra ön yüzünde ilmeklerimizi 3 düz, 3 ters, 3 düz, 3 ters örerek tamamlayalım. Kenar patımıza kadar. Sıra sonundaki kenar patımıza kadar bu şekilde örüyoruz. 3 düz, 3 ters. Üç düz, 3 ters. Sıra sonundaki kenar patımıza kadar 3 düz 3 ters örerek devam ediyoruz. Evet, sıra sonuna kadar 3 düz 3 ters örerek geldik. 3 tersle bitirdim sıramı. Şimdi burada kenar patımı yapacağım. 6 ilmek kenar patımızı düz örüyoruz. Evet, ilmeklerimi düz ördüm. Örgümüzün yani modelimizin arka yüzündeyiz. İkinci sıra. Model kurarken ikinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra ön pat olan ilmeklerimi düz örüyorum. Toplamda kenar ilmeğimle beraber 6 ilmek burada düzüm var. Bütün ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. Modelimizde ikinci sıra arka yüzünde ilmeklerimizin tamamını ters örerek devam edelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimin tamamını ters örüyorum. Modelimiz 6 sıradan oluşacak. Şöyle devam edelim arkadaşlar. Modelimizin 3. sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine ön patlarımı düz olarak örüyorum. Evet. Daha sonra şimdi modele geçtim. Yine 3 düzümüzü düz olarak örelim. 3 ilmek düzümüzü düz ördük. Geldik buradaki bakın altta 3 tersimiz var. Bunun birincisini ters ördüm. Bir artırma yaptım daha sonra. İpimi kendimden tarafa aldım. Sıradaki 2 ilmeğimi de ters örerek kestim. Şöyle. Daha sonra yine 3 düzlerimi düz örüyorum. Şu 3 ters ilmeğe gelince birincisini ters örelim. Daha sonra bir artırma yapalım. Daha sonra da ikinci 2 ilmeği ikisini bir alarak ters örüp keselim. Yani tek ilmeğe düşürelim burada. Önce artırma, daha sonra kesme işlemi. 3 düz. 3 terse gelince birincisini ters ördüm. Daha sonra bir artırma yaptım ve sıradaki 2 ilmeğimi de ters örerek kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. Devamında 3 düz ilmek örerek devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapıyoruz. Düzlerimizi düz, 3 düz, terse gelince önce bir ters, daha sonra bir artırma, daha sonra da 2 ters olan ilmeğimizi ters örerek kesiyoruz, tek ilmeğe düşürüyoruz. Böyle devam edelim. 3. sıra tamamladık. 3. sıra ön yüzündeydik. Tamamladık. Ön patını da düz olarak ördüm. Şimdi 4. sıra arka yüzüne geçtik modelimizde. Kenar ilmeğimi örmeden aldım.
haroşalarımı düz olarak örüyorum. Evet. 6 ilmek. 4. sıra arka yüzünde bütün ilmeklerimizi ters örerek devam ediyoruz. Haroşalarımı düz ördüm. Diğer kalan bütün ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. Sıra sonuna kadar, yani haroşalarımıza kadar ters örelim. 12 diş haroşa oluştuktan sonra 3. ilik açmayı da unutmayın arkadaşlar. 5. sıra ön yüzündeyiz. Haroşalarımızı ördükten sonra şöyle, evet, ön patımı düz olarak ördüm. Yine model kısmına geldim. 3 düz, düzlerimi düz, buradaki ilmeklerimi de ters örüyorum. Yani 3 düz, 3 ters yine. 1. sırada yaptığımız gibi 3 düz, 3 ters örerek devam edelim. 5. sıra ön yüzündeyiz. Bakın şöyle kutucuklarımız oluşacak. Çok güzel bir model. Siz bu robayı yaptıktan sonra altına farklı model de kurabilirsiniz. Bu modelden de yapabilirsiniz. Yani sadece robayı da kullanabilirsiniz. Hoşunuza giden başka farklı modeller de altına uygulayabilirsiniz. Ben bugün bunu tercih ettim şöyle. Tabii ilerleyince daha da güzel görünecek bir model. Düzlerimi düz, bu terslerin üzerinde ters örerek 5. sıra ön yüzünde devam ediyorum. Sıramızı tamamlayalım. 6. sıra arka yüzündeyim. Kenar patımı düz ördükten sonra diğer ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. Sıra sonundaki haroşalarıma kadar, son 6 ilmeğe kadar ilmeklerimin tamamını ters örüyorum. Sıra sonunda 6 ilmek haroşalarımızı düz öreceğiz. Daha sonra modeli kaydırarak kuracağız. Aynı işlemleri o 3 ilmek düzün üzerine kaydırarak modelimizi kuracağız tekrar. Evet, ilmeklerimin tamamını son 6 ilmek kalana kadar ters örüyorum. Evet, modeli bir kez kurduk arkadaşlar. Bakın model böyle devam edecek. Şimdi ikinci model kurulumunda buradaki düzlere kaydıracağız. Şuradaki 3 ilmeğe. Onun da 1. sırasını beraber başlayalım. Anlaşılmayan yer olduysa videoyu tekrar baştan izleyebilirsiniz. Hatta kanalımda bu modelin daha detaylı anlatımı var. Yorumlar kısmına da onun linkini bırakabilirim. Oradan da izleyerek yapabilirsiniz. Modeli ikinci kez kuruyoruz. Kaydırarak kuracağız. Modelin ön yüzünde 1. sıradayız. Şöyle kenar patımı düz ördükten sonra geldim model kurduğum ilmeklere. Burada şimdi 3 ilmek tersle başlıyorum. 1. modelde 3 düzle başlamıştık. Şimdi kaydırdığımız için 3 tersle başladık. 1. sıra ön yüzündeyiz. 3 ters, 3 düz örerek devam ediyoruz ön yüzünde. Arka yüzünde de ters öreceğiz. 1. modelde yaptığımız gibi aynı işlemleri yapacağız. 3 ilmek düz, bir önceki modelin üzerine 3 ilmek düz, aralardaki şu düzleri de ters örüyorum. 3 ters, 3 düz, 3 ters, 3 düz. Örerek 1. sırayı
Bu şekilde devam ediyoruz. Dediğim gibi arka yüzünde de bu modelde zaten sadece ters örülüyor. Farklı bir işlem yapılmıyor. Evet, böyle devam edelim. Aşağıdaki yaptığımız gibi, yani birinci modelde yaptığımız gibi aynı şekilde ikinci modeli de kuracağız. Böyle devam ederek biraz ilerletelim. Daha sonra görüşürüz. Düğme iliği açmayı unutmayalım. Şöyle örgümüzü ilerlettik. Modeli 10 kez kurduk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kez modeli kurduk. Şimdi alttaki haroşa lastiğimizi yapacağız. 5 dişte haroşa lastiğimiz oluşana kadar düz örelim. Şöyle yakınlaştırayım biraz. Evet, bütün ilmeklerimi düz örerek haroşa lastiğimi örüyorum. Eğer siz ters örüyorsanız ters öreceksiniz. Haroşalarınızı nasıl örüyorsanız. Ha bir de 5 tane de düğme iliği açtık. Onu da göstereyim. 1, 2, 3, 4 ve burada da 5. iliğimizi açtık. Lastiği de yaptıktan sonra yeleğin ölçüsünü vereceğim. İp ne kadar gittiğini paylaşacağım. Eğer daha fazla boyunu uzatmak isterseniz 11-12 kez de bu modelden kurabilirsiniz. Şöyle bütün ilmeklerimi düz örerek alt lastiğimizi yapacağım. Ön yüzünde, arka yüzünde düz örüyorum. Kolda şöyle 4 diş haroşa lastik yapmıştım. Alt bedende 5 diş yapacağım. Biraz daha koldaki lastikten kalın olsun. Evet. Ön yüzünde, arka yüzünde ilmeklerimi düz örerek lastiğimi tamamlayacağım. Evet, şöyle 5 diş haroşa lastiğim oluşana kadar yaptım. Yani 10 sıra örmüş olduk. 5 diş şöyle terslerimiz oluştu. Şimdi kesiyoruz örgümüzü. 2 ilmeğimin ikisini bir aldım. Şöyle tellendirmeden takayım. Evet. 2 ilmeğimin ikisini bir aldım. Kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. Çıkardığım ilmeği tekrar şöyle yapayım daha net görünsün. Sol şişime taktım. 2 ilmeği yine ikisini bir aldım. Kestim. Çıkardığım ilmeği tekrar sol şişime taktım. 2 ilmeğin ikisini bir aldım. Düz örerek kestim. Tekrar sol şişime taktım çıkardığım ilmeği. Kesmeyi böyle devam ediyoruz arkadaşlar. Önce 2 ilmeği alıyoruz. Düz örerek keselim. Çıkardığımız ilmeği de tekrar sol şişimize takarak bir sonrakini de alıyoruz. İkisini bir düz örerek kesiyoruz. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi bu şekilde keserek devam edelim. Yeleğimizi tamamlamış olduk. Daha sonra düğmelerini dikerim. Bir de şeyi göstereyim size. İkinci ipi nerede kullandığımı. Bakın ikinci ipi de şurada başladım. Şurada bakın düğümümüz. Yani bu ikinci iple 2 model kurdum. 1, 2 bir de lastiği örmüş olduk. Şöyle şimdi bunu da gizleyeceğim. Aradan yürüteceğim şöyle görünmesin. Lastiğin kesme işlemini bitirelim. Düğmeleri dikip gelelim. Yeleği tamamladık arkadaşlar. Bakın yeleğimiz bitmiş hali böyle olacak. Düğmelerimizi diktik. 5 tane ilik açmıştık. 5 düğmemizi diktik. Şöyle. İkinci ipimizden de şuradan itibaren kullandım. Şöyle göstereyim. Buradan itibaren ikinci ipimizi
kullandık. Yani ikinci ipten az bir şey kullanmış olduk. Yeleğin arka yüzü de şöyle. Gayet güzel. Şöyle. Evet. Hemen ölçülerini vereyim. Giden ipi söyledim ne kadar gittiğini. Bir yumağı tam bitirdim. Şöyle 2 model ve de lastiğini yapacak kadar da ikinci yumaktan kullandık. Yeleğin ölçüsü de 27 santim şöyle eni, beden genişliği. Omuzdan itibaren de 33 santim. Yeleğimizin büyüklüğü böyle. Yelek 2 yaşa uygun. 2 yaş çocukların giyebileceği ölçüde bir yelek oldu. Ama dediğim gibi ipin kalınlığı, şişin kalınlığı, sizin elinizin genişliği, yani sık örersiniz, geniş alırsınız. Ona göre yeleğin ölçüleri değişir. Benim yapmam, ölçülerini verdim. Bu ölçülerde oldu. 2 yaşa uygun bir yelek oldu. Umarım beğenir, siz de benden yaparsınız. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.